Dostlar, canlı yayın başladı. Şimdi YouTube bildirimler yollayacaktır canlı yayın başladı diye. Sizleri bekliyorum yayına. Güzel arkadaşlarım. Magazin dünyasında yaşanan çok ilginç konuları konuşacağız bugün sizlerle yine. Magazin yıkılıyor, bekliyorum hepinizi arkadaşlar. Ee, Sorularınızı da lütfen sorun. DM'den gelen sorulara da cevap vereceğim Instagram hesabımdan. Dünden beri ve YouTube'da yorumlarla da katkıda bulunuyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Özellikle dünyanın çeşitli ülkelerinden yayınımı izleyen arkadaşlar yorum yaparak katkıda bulunmaları çok hoşuma gidiyor. Altyazılarla videoyu izledikten sonra çeşitli yorumlar yazıyorlar. Bazen bir hesap, bir takipçi birkaç yorum birden de yazabiliyor. Bazı yorumlar çok uzun, uzun yorumları çok seviyorum. Hiç üşenmeden okuyorum ve mümkün olduğu kadar da cevaplamaya çalışıyorum. Eğer cevaplamazsam da like'lıyorum ve bir kalp bırakıyorum. Sizlerin teveccühü, sizlerin ilgisi beni çok mutlu ediyor. Teşekkür ederim ilginize arkadaşlar. Seymun Enit merhaba, hoş geldin. Nurhayat merhaba. Charlene hoş geldin. Sema Duman merhaba. Charlene Tot teşekkür ederim Sema. Vildan Sargut konuşacağız Vildan. Konuşacağız. Herkesin yayına gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Bu arada şöyle bir içeriğime de göz atayım. Mert Ramazan var. Evet, Afra Saraçoğlu ile ilgili çarpıcı bir haber var. Ava Yaman'la ilgili bir tespitim var. Onu da konuşacağız. Manifest'in konseri vardı dün akşam, Manifest kızlarının. Ajda Pekkan da onlarla birlikte bir şarkı söyledi. Teşekkür ederim Nimet. Manifesti konuşacağız. Afra ile ilgili Milanka isimli bir yabancı takipçimin, yurt dışından, Türkiye dışından bir takipçimin çok güzel bir tespiti var, bir yorumu var. Onu okumak istiyorum sizlere. Yine bu yazıda. Evet. Ekin Koç'u konuşalım. Aşk, kadınlar ve evlilik üzerine Ekin Koç ne düşünüyor? Bunu konuşalım. Çok beğenilen bir oyuncu biliyorsunuz. Muhtemel Aşk dizisinde oynuyor kendisi. Ayça Ayşin Turan'la Ekin Koç kızların çok beğendiği bir oyuncu ve iyi bir oyuncu. Onu konuşalım bugün sizlerle arkadaşlar. Ve sizlerin konuşmamı istediğiniz konuları da konuşalım. Mariş Rusya'dan sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyorum. Motorola servise de teşekkür. Angelika hoş geldin. Canım Şili'den Angelika'ya kucak dolusu sevgiler. Hola Angelika. Vildan hoş geldin canım. Hoş geldin. Hemen girer girmez beğeni yapalım. Vallahi ücretsiz beğeni yapmak. Sema teşekkür ediyorum ilgine canım. Sağ ol. Sema Duman Tepe TV sağ olsun. Moderatörüm gibi. Şebnem Keçecioğlu. Bu arada moderatör arkadaşlar yok galiba. Henüz hiçbiri gelmedi. Gelirler birazdan yayına. Bu üzerimdeki forma Brezilya forması, anlamışsınızdır. Afra Saraçoğlu'nun da var aynısı. Biliyorsunuz bundan 3 sene evvel galiba ikinci bölümün veda yemeğinde, Yalı Çapkın'ın veda partisinde değil mi giymişti, veda pikniğiydi. O zaman giymişti. Evet, Jasmine bana selam verdi. Peki, Jasmine'e de teşekkür ediyorum. Moderatör arkadaşlarımdan kimse yok henüz. Angelika, Afra ve Mert hakkında ne gibi haberleriniz var? Konuşacağız Angelika. Şili'de havalar nasıl Angelika? Kış değil mi şimdi orada? Soğuk mu hava?
Şili'nin soğuk bir yerinde misin yoksa ılıman bir yerinde misin? Deniz kenarında mısın, dağlık bir yerde misin? Şili'de çok uzun Ant dağları var değil mi Şili'de? Boydan boya ülkeyi, boydan boya. He? Paralel, denize paralel. Aynı zamanda coğrafya eğitimi bu yayın. Dil Soda. Dil Soda bana selam verdi. Dil Soda nereden? Where are you from Dil Soda? Babaya Nova. Bulgaristan mı Dil Soda? Bulgarya mı? Vildan Sarıgül 4405. En sevdiğim, yayınlarımın en sevdiğim bölümü sizlerle sohbet etmek arkadaşlar. Evet, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili haberlerim var. Nur Hayat beni sevdiğini söylüyor. Çok teşekkür ediyorum. Dilso'da cevap verdi ama anlayamadım. İle dediğini okuyorum. Kazakistan'dan selam veren bir arkadaşım var. Kucak dolusu selamlar. Kazakçaya da çeviriyorum. Özbekistan'dan da. Dilso'da ismi Özbekistan'danmış peki. Dilso'da senin diline de çeviriyorum biliyorsun altyazıyla. Kazakçaya da çeviriyorum. Özbekçeyi de çeviriyorum yayından sonra. Ee, Dilya Dilya Jeporova. Dilya, kucak dolusu sevgiler sana da kardeşim. Şebnem, İnşallah güzel haberler verirsiniz Bilal Bey. İçimizi ısıtacak haberler olsun. Ya beni heyecanlandırma ne olur. Öyle haberlerim var mı acaba diye şimdi şüpheye düştüm. Of ya. Stres yükleme. Cumartesi hafta sonu. Sema. Ne güzel çiçekler. Seva Dumantepe TV. Evet. Bodrum'dan hepinize kucak dolusu sevgiler. Begonvil cenneti, aşk diyarı, aşıklar diyarı ve güzel bir tatil kasabası Bodrum. Buradan hepinize sevgiler. Peki arkadaşlar, başlayalım. Dün Manifest'in konseri vardı. Manifest kızları çok başarılılar biliyorsunuz. Manifest. E, Dün konsere de çok büyük ilgi vardı. Ünlülerden de çok giden oldu. Hilal Yelekçi, Manifest kızı, ayağı sakatlandı dans ederken. Sahnede acıdan ağlıyor ama sahneyi de bırakmıyor. Ne kadar başarılı bir kız. Nasıl iyi bir kız. Nasıl iyi yapıyor işini. Son dönemin popüler müzik gruplarından Manifest biliyorsunuz arkadaşlar. Ve Ajda Pekkan da o kızlarla birlikte sahneye çıkıp bir şarkı söyledi. Hileli şarkısı değil mi Ajda'nın söylediği? Evet. Hileli şarkısında kızlarla beraber söyledi. Zaten hazırlanırken Ajda Pekkan'ın videosu var. Ben de yayınladım storylerde. Konsere hazırlanırken kuliste ne kadar neşeli ve Ajda'nın başında 4-5 tane işte makyajcısı, kuaförü, biri toka takıyor, öbürü öbür taraftan bir şey yapıyor, öbürü gözüne bir şey sürüyor, öbürü dudağına bir şey sürüyor. Harika bir kulis görüntüsüydü. Ve Hilal Yelekçi'ye kuliste müdahale yapıldı acısını dindirmek için. Sonra tekrar çıktı sahneye. Yine acı içinde dans etmeye devam etti. Hilal Yelekçi konseri yarıda bırakmadı ya. Helal olsun sana kızım ya. Bir yıldır bu işi yapıyorsun aşağı yukarı bir yıldır. Ve nasıl bir profesyonellik bu Hilal Yelekçi. Helal olsun sana. Asla bırakmadı. Daha sonra tedavi sürecinde 4-5 tane iğne yapıldığını söylüyor. Dün akşamdan beri kendisine serum falan takıldığını söylüyor. Demek ki bayağı ciddi bir sakatlık geçiriyor. Çok geçmiş olsun. Manifest kızları çok başarılı arkadaşlar sahnede. İşlerini çok iyi yapıyorlar ve çok seviliyorlar. Sizlerin enerjisi bana sahnede güç veriyor diyerek teşekkür etti kendisini alkışlayanlara. Acı çekiyor ama sahneyi de bırakmıyor. Bu arada oyuncu Kaan Miraç Sezen Manifest kızlarına Lidya Pınar'ın sevgilisi. Onu yalnız bırakmadı. İşte çiçeklerle geldi.
sevgilisini izlemeye, kuliste ona çiçekler verdi. Sahnedeyken onu sürekli olarak videolarını çekti cep telefonuyla. Bu da magazin haberlerinde yer aldı. Yenikapı'da harika bir gece yaşandı. Manifest Kızları'nın konseriyle arkadaşlar. Bu arada Manifest grubunu kuran e, Tolga Akış, e, Samet Aday, muhabir gazeteci Samet Aday onunla röportaj yaptı. Tolga Akış Eylül'de ve Ocak'ta birer grup daha çıkaracağını söyledi. Bunlardan biri kız grubu, diğeri ise erkek grubu olacak dedi. Biri Eylül'de, biri Ocak'ta tanıtılacak. Sahnelere başlayacaklar. Sordu Samet Aday gazeteci, yaptığı masraflara, çalışmalara değdi mi Manifest grubu? Değmez olur mu dedi. Her kuruşuna değdi, emeklerime de değdi. Bu kadar ilgi görmek hem şans hem de çok güzel bir ödül oldu bana dedi. Emeklerimin karşılığını almak. Çok koşturdum bu işi yapmadan evvel dedi. Ve bunun karşılığını görüyorum dedi. Hakikaten Tolga çok başarılı bir yapımcı, prodüktör. Tolga Akış. Bir saniyenizi rica ediyorum. Evet. Manifest Kızları çok seviliyor. Bildiğiniz gibi Tolga Akış, Zeynep Bastık'ı da çıkarıp meşhur eden kişi. Çok ünlü bir reklamcıydı kendisi. Gerçek anlamda başarılı, yaratıcı reklamcı. Reklam sektöründen ayrılıp Zeynep Bastık'la tanıştıktan sonra onu ünlü yapmaya karar verdi. Nasıl Manifest Kızlarını sıfırdan çıkarıp ünlü yaptıysa Zeynep Bastık'ı da sıfırdan sahneye çıkarıp o sesi güzel, yorumu güzel. Onda o yetenek var tabii ama bütün o her şeyi kuran, orkestrasını oluşturan, ona besteler, şarkılar yazdıran, bulan, onların seçimlerini yapan, Zeynep Bastık'ın başarılı olması için kıyafetlerine kadar seçen, kimlerle röportaj yapacağına kadar seçen kişi Tolga Akış ve onu meşhur ettikten sonra da evliydi zaten, evlenmişlerdi biliyorsunuz ama kısa sürdü. Meşhur ettikten bir süre sonra da ayrıldılar, boşandılar. Ama hala dostlar. Evet, Manifest Kızları'nın başarısı böyle. Peki beğen yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar ve abone olarak izlerseniz de bize katkıda bulunmuş olursunuz. Abone olursanız, bizim büyümemize katkı sağlarsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Peki dostlar. Pera Gör Beni dizisiyle ilgili olarak çeşitli ülkelerde şimdiden medyada bir sürü haber çıkıyor. Afra Saraçoğlu'nun Pera Gör Beni dizisiyle alakalı. Mesela Polonya'da, İspanya'da yoğun bir şekilde haberler çıkıyor. Afra Saraçoğlu'nun bu gelecek olan dizisinin çok güzel bir hikayesi olduğuna dair, güzel bir kadrosu olduğuna dair İtalyan medyasında haberler çıkıyor arkadaşlar. Disney Plus'ta yayınlanacak olan bu dizi ünlü Türk oyuncusu Afra Saraçoğlu'nun yeni bir meydan okuması olacak şeklinde haberler çıkıyor İtalyan medyasında. Afra Saraçoğlu ile ilgili Pera'yı merakla bekliyoruz. Bu konuda konuşmaya devam edeceğim biraz sonra. Evet, Ava Yaman'ın makyajlı görüntülerini gördünüz mü arkadaşlar? Oyuncu Ava Yaman ilk kez makyaj yaptı. Taşacak Bu Deniz dizisinin yıldızı. 20 yaşında Ava Yaman biliyorsunuz. Taşacak Bu Deniz'e başladığı zaman 14-15 bin takipçisi vardı. Şimdi 2 milyonu geçti. Ava Yaman'ın takipçisi. Çok seviliyor. Çok seviliyor. Çok beğeniliyor. Ava Yaman ve sadeliğiyle, doğallığıyla
değil mi? Öne çıkıyor. E, ilk kez makyaj yaptı arkadaşlar. İlk kez makyajlı olarak Ava Yaman'ı gördük. Şimdi size göstermek istiyorum. Bir saniyenizi rica edeyim. Gözlerine sürme çekti, yüzünde makyaj var. Bilmiyorum, beğendiniz mi? Şöyle yapsam daha iyi aslında. Şuradan şunu şöyle yapsam. Evet. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Nasıl buldunuz Ava Yaman'ın makyajlı halini? Biz daha böyle boyasız yüzüne alıştığımız için gözler böyle kalemle çizilmiş, altı üstü. Yani normal, sıradan çok gördüğümüz görüntülerden biri olarak yansıyor ama güzelliğini biraz daha öne çıkarmış sanki. Bilmiyorum, sizin görüşünüz ne şekilde? Ava Yaman'a makyaj yakışmış mı, yakışmamış mı? Bu arada Ava Yaman'la ilgili yapılan röportajların hemen hemen hepsini taradım arkadaşlar. Sosyal medyada pek çok röportaj var onunla yapılan. İlginçtir. Sayısız röportajda güzel oyuncuya şimdiye kadar hiç aşk sorusu sorulmamış. Erkekler sorusu sorulmamış. Evlilik konularında hiç soru sorulmamış. Mesela yani erkek arkadaşınız var mı? Ya da sizin için ideal erkek tanımı nedir? E, evlenme yaşı mesela kaç olabilir sence? İleride çocuk sahibi olmak ister misin? Düğün hayalin var mı? Hani sorarlar ya, kır düğünü mü istersin? Ne bileyim ben. Düğün, büyük bir otelde mi evlenmek istersin? Deniz kenarında, kumsalda, kumlara çıplak ayakla basarak kocanla birlikte. Kim evlenmişti öyle? Ee, Şişman. Şişman. Bak, aklıma Şişman olarak hemen geldi. Acun Ilıcalı'nın arkadaşı. Ee, karısı da YouTuber. Kilyos sahillerinde evlenmişlerdi. Kilyos sahilinde, kumların üzerinde. Hatırladınız mı? Yazıp da sorayım mı burada? Siz hatırlarsınız ya. Ee, mesela kumların üzerinde evlenmişlerdi. Cindy Crawford da öyle evlenmişti. Bahama adasında, Bahamalarda. Ben de gitmiştim. Düğünle değil. Düğününden sonra Bahama adalarına televizyoncu olarak program çekmeye gittim. Bahama adaları ile ilgili magazin yapmaya gittim. Cindy Crawford'un evlendiği o çok lüks 7 yıldızlı otelin sahiline de gittim. Plajına da gittim. Orada çekim yapmıştım. Nikahından bir ay sonra oradaydım. E, peki Şeyda merhaba. Şeyda merhaba. Eser Yenerler. Eser Yenerler karısıyla Kilyos'ta sahilde, kumların üzerinde çıplak ayakla o düğünlerini orada yapmışlardı. Peki arkadaşlar, yani Ava Yaman'a bu kadar bu soruların hiç şimdiye kadar sorulmamış olması soruların filtrelendiği anlamına mı geliyor? Yani onun ekibi, Ava Yaman kendisi öyle şeylerle uğraşamaz zaten. Ekibinde babası var. Asıl söz sahibi. Babasının yardımcısı falan vardır mutlaka. Onlar muhabir ediyorlardır ki röportaj yapacak gazeteci. Özel hayat sorusu istemiyoruz. İstemiyor Ava Hanım. Erkek arkadaş, sevgili sormayın lütfen diyordur. Hepsine diyordur. Çünkü şimdiye kadar hiçbir röportajda sorulmamış. İlginç. Oysa oysa sorulabilir. Sınırlı. Yani elbette
ölçülü bir şekilde sorulabilir. Yani insanlar çünkü ünlülerin özel hayatlarını çok merak ediyorlar, hayranları. Öyle değil mi? Ya yıllardır Afra ve Mert'i konuşuyoruz. Özel hayatlarını konuşuyoruz. Merak etmeseniz, dünyada milyonlarca insan merak etmese, İspanya'dan, Brezilya'dan, Kolombiya'dan, Costa Rica'dan, e, Dominik'ten, işte Arjantin'den, Şili'den insanlar sorar mı? Afra ile Mert barıştılar mı, ayrılar mı? Yok o işte diğer adam kimdi o? P ile Afra arasında ne var? İki ülkeye gittiler, üç ülkeye gittiler, gezdiler, sevgililer mi diye. Yani bunları insanlar sorar mı? Özel hayat merak edilmesi. Gayet doğal, gayet normal özel hayatın merak edilmesi. Yani tamam bu kız 20 yaşında ama artık 18 yaşından sonra rüştünü ispat ediyorsun. Sorulur, sorulur saygı çerçevesi içinde, e, edep sınırları içinde sorulur ve ünlü kişi de istediği gibi cevaplar. İsterse cevaplamaz. Tamam ama soru sorulur arkadaşlar. Sorunun sorulmasını yasaklamak doğru değil. Ben bu röportajlarda o soruları hiç göremedim. Sorular sordurulmamış. Ee, peki, yani Türkan Şoray kanunları vardı. Mesela Türkan Şoray'ın sevgilisi vardı Rüçhan adlı. O da evliydi gerçi ama boşanamıyordu karısından. Ve Türkan Şoray'la birlikte yaşıyorlardı. Ama boşamıyordu. Karısı Rüçhan Atlı'yı boşamıyordu. Rüçhan Atlı çok zengin, varlıklı bir iş adamı. O zaman da boşanmak kadın istemezse çok zordu. Çok zordu. Yıllarca sürebiliyordu ve onların boşanma davaları da yıllarca sürmüştü. Sonunda birkaç iş anı falan verdi de öyle boşandık adam. Kadın yıllar geçtikten sonra ümidini kesti. Boşanmaya razı oldu. Şimdi şuraya geleceğim. Rüçhan Atlı mesela çok kıskanç bir insandı ve Türkan Şoray'a bir sürü yasaklar koymuştu. Türkan Şoray kanunları oradan gelir. Türkan Şoray filmlerde öpüşmez, yatağa girmez, soyunmaz. İşte Türkan Şoray şu saatte set başlar, 7'de gelir, akşam 6'da paydos eder filan gibi. Ama özel şeyler çok ağırdı. Yani Türkan Şoray işte asla sevişmez, yatağa girmez, uzanmaz bile yani erkekle aynı yatağa filmlerde. Asla soyunmaz filan gibi daha böyle upuzun maddeler vardı. Şimdi Ava Yaman'ın ama Türkan Şoray hiçbir zaman bana özel hayatla ilgili soru sormayın demedi. Aşkın tarifini Türkan Şoray'a sorabiliyordunuz mesela. Anlatabiliyor muyum? E, Ava Yaman'a soramıyorsunuz. Yok. Aşk nedir sence diye bir soru yok. Yok. Hiç yok. Yani onlarca röportaj taradım. 50 yıllık gazeteciyim. Sorulmaz mı? Ava Yaman gibi güzel bir genç kadına, güzel bir insana ve milyonlarca hayranı olan bir insana elbette sorarım yani. Çok meraklı olduğum için değil. Soruların yasaklanmış olması burada ilginç olan. Anlatabiliyor muyum? Peki arkadaşlar, hadi bu konudan çıkalım. Hadi bu konudan çıkalım. Hadi bu konudan çıkalım. Mert'le ilgili bir tespit var. Mert'le ilgili. Mert Ramazan Demir'le ilgili. Mert Ramazan Demir'i Bilal Bey bırakın ya. Avayaman tertemiz kalsın. Temiz kalsın canım. Temiz kalsın. Avayaman bu sorunun sorulmasıyla Avayaman'ın temizliğinin bir ilgisi yok ki. Bir ilgisi yok yani. Hayatın içinde olan şeyler bunlar. Sevmek, sevilmek, aşık olmak. Bunlar hayatın içinde olan şeyler. Ee, Baba faktörü var. Bilal Bey nefes alamıyor. Bak bu daha güzel bir yorum. Nedret'in yorumu. Bilal abi Brezilya selamlar diyor Peyman. Selamlar Peyman. Peki arkadaşlar. Banu Kavaş nasılsın? İyi misin Banu?
Moderatörüm Banu burada. Arkadaşlar like yaparsanız mutlu olurum. Ee, Unutuyorsunuz sonra. Beğeniyorsanız tabii, beğenmiyorsanız yapmayın. Ama beğeniyorsanız, yapacaksanız unutmadan hatırlatayım. Ve abone olarak izlerseniz de dostlar yine mutlu oluruz. Peki arkadaşlar. Yansıma yapıyor, okuyamıyorum. Merhaba Banucuğum. Lale Hanım mı? Sema Dumantepe, Muhammed, Gots, peki Gots. Lale Hanım değil mi? Merhaba Lale Hanım, özel abonem. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilal Bey, yılların gazetecisiniz diyor. En rahat ettiğiniz röportaj yaparken, en rahat ettiğim röportaj yaparken Türkan Şoray. Çok rahat ederim Türkan Şoray'la röportaj yaparken. Rahmetli Zeki Müren, Erol Büyükburç, eski starlardan konuşuyoruz. Ee, Sibel Can yorardı biraz. Makyajı çok uzun sürer. 3 saat falan makyaj yapar. Sibel Can'ı beklemek yorucu olur. Ee, Sibel Can da her soruya cevap verir ama. Ebru Gündeş çok rahat ettirir röportaj yaparken. İyi bir profesyoneldir. Tarkan iyi bir profesyoneldir. Tarkan'la da röportajda. İlk röportaj yapan gazetecilerden biriyim. Her soruya cevap verir. Kasmaz. Kuralları falan öyle hani şunu sorma bunu sorma falan. Bir de soruları önceden görüm diyenler vardır. Biliyor musunuz? Soruları önceden yollayın falan. Hadi be oradan. Olur mu öyle şey ya? Yani Orhan Gencebay çok ters biriymiş. Doğru mu diyor Faysal? Faysal ben de ters biriyim. Yerine göre canım. Bir insanın damarına basarsan herkes ters biri olur. Orhan abi öyle birisi değildir. Orhan abi çok kibardır, çok naziktir. Halden anlar, alçak gönüllüdür asla. Değildir. Değildir Faysal. Kim söylemişse sana yalan söylemiş. Bilal Bey, Pervin peki. Nimet teşekkür ederim Nimet Çalık. Evet, bir arkadaşımız galiba Gürcistan'dan, Gürcü galiba. Selam, yani öyle anladım yazı şeklinden. Hadiseyle röportajınızı izlemiştim diyor Guts. Evet, Hadiseyle o röportajda Sinan Akçıl'la sevgili olduklarını itiraf ettirmiştim. O röportajda. Leziz Boğaz kenarındaydı o. İstanbul Boğazı kenarındaydı o röportaj. Televizyon içindi. Kanal Türk Televizyon'da Laf Aramızda programım vardı. Her hafta bir ünlüyü konuk alıyordum. 45-50 dakika onun hayatını konuşuyorduk. Soru cevap. Evet, Good Call. Eurovision'dan hemen sonraydı. Hadisenin Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmesinden hemen sonraydı. Mayıs'taydı Eurovision. Temmuz'da yapmıştık o röportajı. Evet, aynı heyecanla çalışıyorum. Aradan kaç sene geçmiş? Aradan 18 sene geçmiş. Aynı heyecanla çalışıyorum. Peki özel abonelerimden Süreyya Hanım burada mı acaba? Bir merhaba demek isterim kendisine. Özel abonelerimden kimler var arkadaşlar? Lale Hanım'ı gördüm demin. Lale Arzu 9. Lale Hanım buradaydı. Merhaba Lale Hanım. Perrin bir kere selam vermediniz. Ben hep sizi izliyorum diyor. Perrin isimler akıyor. Konuştuğum bir ana denk gelmiştir. Merhaba. Merhaba. Merhaba selam. Gus evet soruna evet diyorum Gus. Peki. Peki Süreyya Hanım, Nelida Manzano Arjantin'den özel abonem. Nelida eskiden yayına gelirdi, selam verirdi. Sonra giderdi. Çünkü saat farkı orada gece. Ama son zamanlarda canlı yayına gelmiyor Nelida. Özel abonem.
Süreyya çok teşekkür ederim. Süreyya Hanım buradayım diyor. Sizleri beğenerek izliyorum diyor. Süreyya Diker Hanım teşekkür ederim. Ee, Faysal, kibir hiç kimseye yakışmaz Faysal. Sanatçıda kibir olmalı mı diyor. Asla. Ama çoğunda var. Murat ben buradayım diyor. Peki Murat. Pervin Kirtisoğlu 3493 peki. Lale merhaba Lale Hanım. Ee, Delfina Dimasio Şili'den, Angelica ile demin selamlaştık. Delfina Dimasio da Şili'den özel abonem. Lydia bugün yok. Lydia Fransa'dan arkadaşımız, dostumuz. Artık dostumuz diyebiliyorum Lydia'ya. Gün içinde de çok konuşuyoruz Lydia ile. Ee, iyi bir arkadaş. Evet sadece benim değil, İpek'in de iyi arkadaşı Lidya. Arzu'yla da konuşuyor. Onur'la da görüşüyor gün içinde. Onur Akay'la da, Arzu Altıntaş'la da, İpek Can Bulat'la da görüşüyor. Lidya çok can bir arkadaş. Ona da selam olsun. Ve Monica Vasconcelosap da Brezilyalı özel abonem. Ona da selam olsun. Peki Afram için dualara devam ediyorum diyor Lale Arzu Hanım. Peki arkadaşlar şimdi demin söylediğim gibi hemen şunu şöyle halledeyim. Evet. Bir dakika arkadaşlar. Bunu kapatalım. Bunu kapatalım. Bunu açalım. Şimdi Mert Ramazan Demir'le ilgili yapılan röportajdan söz etmiştik. Oradaki bazı sorulara diyelim. Mert'in verdiği cevapları bir kısmını okumuştuk. Neydi onlar işte? Oyunculuk dışında seni en canlı hissettiren şey nedir? Genelde çok basit şeyler demişti. İyi bir film izlemek, güzel bir yemek yemek, yeni bir şehir görmek, iyi bir maç seyretmek gibi demişti Mert Ramazan Demir. Dışarıdan nasıl algılandığın senin için önemli mi? Yaptığım işin nasıl karşılık bulduğunu elbette önemsiyorum ama kişisel olarak nasıl algılandığım konusunda aynı hassasiyete sahip değilim. Ya bunu ünlüler böyle söylerler. Söylerler de kişisel olarak da nasıl algılandığını merak edersin. Hepimiz merak ederiz. Merak etmeyen yoktur. İnanın bana yoktur. Hepimiz. Ama yani acaba beni nasıl buluyorlar filan. Bunu merak ettiğini söylemek yakışmaz. Hiç kimseye yakışmaz. Kendinden emin duracaksın. Değil mi? Öyle değil mi? Hepimiz için öyle değil mi? Eğer bunu merak etmesek, başka hesaplarla, başka isimlerle hesap açıp da insanların takip eder miyiz? Bizimle ilgili ne düşündüklerini merak etmesek, beni kaç kişi izlemiş, kaç kişi bakmış, işte kimler beni stalkluyor falan diye merak eder miyiz? En basit. Bulunduğun kabın şeklini alır mısın? Şeklini alanlardan mısın yoksa doğru bildiğinin peşinden giden biri misin diye soru var. Uyum sağlama baskısını kendime yaşatmıyorum ama her zaman doğru bildiğim şeyi anlatmanın bir yolunu bulurum diyor Mert Ramazan Demir. Geçen sefer okumadığım soru şuydu. Mert Ramazan Demir nasıl bir arkadaştır? Buna benim cevap vermem biraz tuhaf olur ama fena değilim sanırım. Arkadaşlarımın yanında rahat hissedebilecekleri gibi olmaya çalışırım diyor. Arkadaşlarım benim yanımda rahat etsinler isterim demek istiyor. Peki bununla ilgili, bu röportajla ilgili bir arkadaşımız Twitter'da Misk isimli bir Twitter hesabı bir paylaşım yapmış. Fikirlerini açıklamış bu röportajla ilgili. Mütevazi ve gösterişten uzak
Kendini övmekten kaçınıyor. Fena değilim sanırım gibi ölçülü ifade kullanıyor demiş Mert'e. Güven veren bir arkadaş demiş. İnsanların yanında rahat hissedebileceği biri. Kendisini değil karşısındakini, insanın rahatlığını merkeze koyuyor. Empati ve sadakat vurgusu var demiş cevabında. Hayatta küçük şeylerle mutlu olabilen, iyi bir film, yemek, yeni bir şehir görmek, maç izlemek gibi basit deneyimler keyif sebebi, heyecan aramıyor. Günlük hayattaki küçük anlardan besleniyor. Ölçülü yani, ölçülü olmak onun hayrına, ölçülü olmak hayatın akışında, hayat akıp giderken e, az ile basitle yetinmesini bilmek onun hayrına. E, Hak ettiğin bir başarı varsa bir yerde ve onu almak, onu kazanmak, bu bir para olabilir, senin işinle ilgili bir ödül olabilir, çok seyredilme bonusu olabilir, çok alkış olabilir. Bunun için elinden geleni yap, hırslan. Bunun için hırslan, bunun için mücadele et. Bunun için varını yoğunu ortaya koy. Ama bir kadın varsa elde edilecek, erkek için söylüyorum mesela, genç erkek için. Ee, Ona ulaşabilmek için işte her türlü çılgınlığı yapmak asla, asla. Bunu niye örnek olarak verdim? Çünkü ünlüler dünyasında hem Türkiye'de, yerli ünlülerde, geçmişte hem yabancı ünlülerde, yurt dışında bunun kötü örneklerini gördük. Yaşandı bunlar. Hırs yapıp kavga eden bir kadın için, içip aşırı sarhoş olup işte o kadın için silah sıkan, kavga eden, kendi yuvasını dağıtan, e, servetini ortaya döken böyle aktörler, böyle oyuncular oldu. Battılar ya da rezil oldular. Futbolcular da oldu biliyorsunuz. Sizler de biliyorsunuz. Benim yaşıma yakın olanlar, orta yaşlı olanlar çok iyi bilirler. Yani Mert Ramazan Demir ise sakin. Hayatta küçük şeylerle mutlu olabilen, iyi bir film, iyi bir yemek, yeni bir şehir görmek, güzel bir maç izlemek gibi basit deneyimler keyif sebebi, heyecan aramıyor. Günlük hayattaki küçük anlardan besleniyor. Mesela düşünebiliyor musunuz? Biraz çılgın bir aktör olsa, oyuncu olsa, ya yarışmak benim en büyük idealim, motorumla 300 kilometre ibreyi görmek orada yani. Ama bütün önlemlerimi alıyorum ha, kaskım falan var. Bütün önlemlerimi, motor sikletime güveniyorum, en iyisi falan. Asla böyle bir şey demiyor mesela. Demiyor. Araba yarışlarını arkadaşlarımla arabamı yarıştırmak falan demiyor asla böyle bir şey. İşine önem veriyor ama özel hayatın bana ait düşüncesiyle ona ihtiyacı hissetmiyor. Dilediği gibi yaşamak istiyor. Dış onaydan tamamen bağımsız değil ama öz saygısını başkalarının görüşüne bağlamıyor. Evet, olgun bir insan öyle olur genelde yani. Ama sorduğunuz zaman, mikrofon uzattığınız zaman gazetecileri de hiçbir zaman kırmadı. Kaçamak cevaplar veriyor ama bazen ipucu da veriyordu yani. Esnek ama ilkeli, ortama uyum sağlayabiliyor fakat kendi doğrularından tamamen vazgeçmiyor. Çatışmacı olmadan ilkesini korumaya çalışan bir iletişim kuruyor Mert Ramazan Demir. Dengeli ve olgun, ne çok inatçı ne de herkesi memnun etmeye çalışıyor. Evet dengeli, evet olgun. İnatçı biraz ya, biraz inatçı. Biraz inatçı, özellikle ortalıkta görünmeme konusunda çok inatçı. Bir tane bile paylaşım yapmama konusunda çok inatçı. Evet, herkesi memnun etme taraftarı da değil asla. Çok güler yüzlü ve mütevazi, çok seviyoruz onu diyor. Evet, Lale Arzu. Çok inat diyor Güney. Güne bakan çok inat diyor. YDZ. Afra özledim, birlikte dizi televizyon da yapsınlar diyor.
Sema Dumantepe TV. Emeklerinize sağlık Bilal Bey. Haftanın 7 günü canlı yayın yapıyorsunuz. Bu hiç de kolay değil. Teşekkür ederim. Seviyorum. İşimi çok seviyorum. Mesleğimi çok seviyorum. Dile kolay 50 yıl oldu. Sema Dumantepe. 1977 yılı Ekim ayı. Ekim ayında bu Ekim'de 50. yıla giriyorum. 50. yıla giriyorum, evet. Sevda Gün umursamaz diyor. Sevda yapma. Sevda yapma. Sevda yapma. Niye öyle dedin Sevda? Yani seni beni umursamaz belki ama sevdiklerini, ailesini, e, umursaması gerekenleri umursuyor. Fakat şunda haklısın Sevda, bak. Şunda haklısın. Kendi dedi diyor Sevda Gün. Sevda tamam, kendi dediğini boş ver. E, evet, o tarafı var. Dalgacı tarafı biraz var. Ama şunda haklısın bak mesela. Nurhayat teşekkür ederim. Neyde haklısın? Dizi bitti, Yalı Çapkını. 3. sezon sonu. Askere gitti ya. Bir alasmadık demedi. Bir veda konuşması. Fanlara bir veda paylaşımı. Değil mi? Yani seyirciye bir veda paylaşımı. Milyonlarca izleyiciye. Bir Türkçe, bir İngilizce yurt dışındakilere de ya da Türkçe sadece bir paylaşım. Alasmadık. Çok teşekkürler. Beğenilerinizle izleyerek bizi zirveye çıkardınız. Afra'ya da o yüzden gönül koyuyorum. Umursamaz. Güne bakan anılarımı dinlemek istiyor. Sema Dumantepe nice 50 yıllarınız olsun diyor. Çok teşekkür ederim. Nurhayat aynen. Evet yani üzüldük diyor Nurhayat. Evet. Anılarımı aklıma geldikçe, konusu geldikçe anlatıyorum. Benim mesela Trump'la anım var mesela. Başkan Trump'la bir anım var. Başkan olmadan çok önce. Amerika Birleşik Devletleri'nin suikaste uğrayan başkanı George Kennedy'nin karısıyla ilgili Jacqueline Kennedy Onassis, daha sonra Onassis'le evlendi. Yunanlı armatör, dünyanın en zengin iş adamlarından o zaman Onassis'le. Kocası öldükten 6-7 sene sonra da Yunanlı Onassis'le evlendi. Jacqueline Onassis Kennedy ve Onassis de öldü. Ondan sonra Güney Afrikalı bir elmas kralıyla ilişki yaşıyordu. Adam dünyanın en zenginlerinden o da. Jacqueline Onassis Kennedy İstanbul'a gelmişti. İstanbul'da onu ajanlar koruyordu, Amerikalı ajanlar koruyordu. Düşünsenize, eski devlet başkanının karısı. Bütün dünyanın tanıdığı, bütün dünyanın çok beğendiği bir kadın. Yani bugün kim var mesela o ayarda? İşte bu İngilizlerin gelini var. Mesela Lady Diana'nın oğlunun karısı var. Yani ne kadar ondan daha meşhur. Jacqueline Onassis Kennedy o zaman. İki kocası da ölmüş. Dul bir kadın ve bir milyarderle, bütün dünyanın tanıdığı Güney Afrikalı elmas milyarderiyle İstanbul'u gezmeye geliyor. İstanbul'da ben de Günaydın Gazetesi'nde genç bir muhabirim, izledim onu. Yani 3 gün peşinden Sultanahmet, işte camiler, Ayasofya, Yerebatan Sarnıcı, tarihi Mısır Çarşısı filan, tarihi turistik yerlerimizi geziyor. Ben de peşindeyim. Hatta pazar günü Türkiye'den İstanbul'dan ayrılacağı sabah Pera Palace Oteli'ne gittim. Orada kalıyor. Daha odalarındalar, inmemişler. Otelin müdürü Aydın da benim arkadaşım. Benden Aydın büyük, 5-6 yaş büyük. Ben de gencim o zaman, 20 yaşında, 22 yaşında filanım. Aydın da yani 28 olsun, o da genç. Dedim ki bir anı defteriniz var mı? Jacqueline Onassis Kennedy bir şey yazdı mı deftere? Pera Palace Oteli dünyanın en meşhur otellerinden, tarihi otellerinden biri. İstanbul'daki Pera Palace Oteli. Yani Atatürk de orada konaklamış. Dünyaca ünlü polisiye roman yazarı, kimdi adı? Orada konaklamış. Grace Kelly orada konaklamış, Monaco
Prensesi filan. Agatha Christie'nin roman yazarı. Agatha Christie'nin odası var mesela filan. Orada Pera Palace Oteli'nde. Evet, defteri getirdi. Baktım. E, Burada geçirdiğim zamanda çok mutlu oldum diye Jacqueline Onassis Kennedy imza atmış. Jacqueline Onassis Kennedy. Jacqueline Kennedy Onassis. İki kocasını da unutamadı. İki kocasını da imzasında taşıyor diye haber yapmıştım. Onun fotoğrafını çekip hiç unutmuyorum. Ve oradan havalimanına gitmişlerdi. Ben de gazeteyi aradım. Buradan dedim havalimanına gidiyorlar. Bilgi aldım. İzmir'e uçacaklarmış dedim. Gazeteler bana dediler ki hemen uğra bize. Gazeteye gel. Hemen sana para verelim. Uçak biletini al, sen de git. Üzerimde yeterli para yok tabii, yani İstanbul içinde kullanılacak kadar param var. Çünkü orada İzmir'de ne olacak, kaç gün kalacağım, araba kiralayacağım, otel parası şu bu. O zaman kredi kartları falan yok o dediğim yıllarda. Hemen gittim gazeteye, oradan parayı aldım, havalimanına devam ettim, uçağa bindik. Ben uçakta ön sıralardayım, onlar en arkaya oturdular. Kocasıyla, kocası değil sevgilisi Elmas Kralı'yla. Jacqueline Onassis Kennedy, Başkan Kennedy'nin, ölen başkanın, arabanın içinde öldürülen, suikaste uğrayan, hatırlarsanız üstü açık arabanın içinde adam tüfeği doğrulttu, devlet başkanını öldürdü. Yanında da Jacqueline Kennedy var, karısı var o olay sırasında. Filmleri filan, belgeselleri, kitapları, her şey yapıldı. Kadın en arkada oturuyor. Benim de fotoğraf makinem boynumda elbette. Hazırım. Baktım arada işte ben üçüncü sıradayım. Onlar en arkada. Hemen çantadan, uçak kalktı, gidiyoruz. Çantadan teleobjektifi çıkardım, taktım. Onları rahat çekebileyim diye. Motor vardı şeyde, fotoğraf makinesinin üstünde. Motor bastığın zaman deklanşöre şılak şuluk, şılak şuluk diye böyle bir manuel ses yapar. O ses duyulabilir onlar tarafından diye motoru da çıkardım. Sadece deklanşöre bir kere basacağım, çekeceğim. İkinciyi çekmeye fırsat olmaz. İkinciyi basmaya fırsat, tek karede kurtarmam lazım. Adam Elmas Kral'ın kafası Jacqueline Onassis Kennedy'nin omzuna düştü. Jacqueline Onassis Kennedy de gözlüğünü taktı, kitap okuyor. Ondan sonra tamam dedim. Hostes servisi tamamladı, geriye çıktı. Öne doğru geldi, geriye çıktı. Koridor boşaldı. Kalktım ayağa. Tek kare bastım. Tek kare bastım. Uçağın gürültüsü zaten. O zaman DC-9'lar vardı, DC-9'lar. Uçağın gürültüsünden deklanşörü duyması imkansız zaten, sesi duyması. Kadın duydu ya. Duydu kadın. Jacqueline Onassis Kennedy gözlüğün üzerinden baktı, kaldırdı kafası. Beni gördü. Fotoğrafını çeken bir muhabir. Kalktı ayağa, attı kitabı, gözlüğü attı. Sen dedi kimsin dedi. Sen nasıl fotoğrafı, İngilizce anlat. Sen nasıl çekiyorsun dedi. O koridoru kadın 2 saniyede yürüyerek büyük adımlarla geldi. Boynuma sarıldı. Makinenin kablolarını kablosunu, kayışını boynuma, boğacak beni ya. Karşımdaki devlet başkanı karısı, rahmetli olmuş. Onassis'in karısı. Kıpırdayamadı. This is my job, this is my job. Bu benim işim, bu benim işim diyorum. Ondan sonra kadın sıkıyor. Bırak, boğacaksın adamı dedi. Bir iki kişi oradan, Allah'tan yolculardan da bıraktı beni ama hala söyleniyor. Hostesler dedi ki ne yapıyorsun beyefendi dedi. Kim bu kadın? Niye sana saldırıyor? Dedim o Jacqueline Onassis Kennedy'nin karısı. Ne? Şok oldu herkes. Yahu dediler sen ne utanmaz adamsın. Böyle bir kadına üzülür mü? Böyle bir kadına böyle bir şey yapılır mı? Bu kıymetli bir misafir. Onassis'in karısı bu. Öbürleri de bildiklerini söylüyorlar. Evet diyorlar, işte o Zorba filmindeki hayatı bilmem ne olan Zorba müziğindeki filan anlatıyorlar artık. Yunanistan tarihi, Amerika tarihi, yolcular bana yükleniyorlar. Ya dedim işimi yapıyorum, gelmeyin üzerime filan. Neyse oturdum ben. O da hala söyleniyor, arkaya gitmiş. Meğersem sonra öğrendim. Havalimanına indik, İzmir Havalimanı'na. Beni jandarmalar geldi, aldılar.
Dediler ki beyefendi uçakta olay çıkarmış. Yok dedim ya, ben gazeteciyim. Gösterdim kartımı. E, Amerikalı bir bayan vardı. Böyle bir şey oldu filan. Peki dediler, şikayetçi misiniz filan. Yok ben değilim dedim. O da değil herhalde dedim filan. O da değilmiş. Bıraktılar. O uçağın altına üstü açık harika bir Chevrolet Amerikan konsolosluğunun arabası geldi. Harika ama mavi, turkuaz mavi. Ona bindi sevgilisiyle gittiler. Beni de gazeteden karşılamaya geldiler. İzmir bürosundan arabayla. Ben de onların peşinden nereye gittiklerini öğrendim. Kuşadası'na gidiyorlar. Kuşadası yat limanına. Ben de devam ettim Kuşadası'na, yat limanına. Bir yata bindiler. Yat orada demirli. Ben de yatın tespit ettim ve orada bir otele yerleştim. Meğersem Amerika'da çok meşhurmuş Jacqueline Kennedy'nin paparazzilere böyle saldırması. Gördüğü zaman, tespit ettiği zaman, farkına vardığı zaman saldırırmış muhabirlere. Onlarla çata çat kavga edermiş, tartışırmış, mahkemeye verirmiş. Pek çoğunu mahkemeye vermiş. Ertesi sabah erkenden yatağa gittim. Kaldığı yata. Üzerime kurt köpeği yolladı. Yatta kurt köpeği varmış kaptanın. Kocaman canavar. Nasıl kaçtığımı bir ben bilirim. Tabii çektim yatın kurt köpeğinin bana böyle saldırırken fotoğraflarını falan çektim. Yere devrildim falan ama hayvan bana bir şey yapmadı Allah'tan. İyi niyetli olduğumu kavradı galiba. Neyse sonra yat Rodos'a gitti. Açıldılar gittiler. Öyle bir maceramız var. Yani bu da yaşadığım ilginç olaylardan biri. Lale. Ya. Jacqueline Onassis Kennedy paparazzi diye girin arama motorlarına. Paparazzilerle hep böyle sıkıntıları var yani. Sema sen sordun değil mi? Evet. Rica ederim Sema. Rica ederim. Valla güzel mi değil mi bilmiyorum tabii. Yani unutulmaz bir anı bir devlet başkanının karısıyla. Keşke böyle bir şey sıkıntı olmasaydı da yani güzel şartlarda beraber olsaydık, onunla röportaj yapmış olsaydık, ne bileyim ben oturup bir kahvaltı yapmış olsaydık filan, güzel bir anı olsaydı. Böyle bir macera oldu. Her işte bir hayır vardır. Evet. Dostlar, peki şimdi şimdi arkadaşlar, Afra Saraçoğlu'nun Teşkilat dizisi ne istendiği, Teşkilat dizisinden Afra Saraçoğlu'na teklifte bulunulduğu başrol için orada oynayan Rabia Soytürk ayrılmış. Ben izlemiyorum, yani epeydir izlemiyorum, Teşkilat'ı izledim de. Rabia Soytürk senaryoda öldürülmüş ve ayrılmış. 6. sezon finalinde yeni kadın başrol için Afra Saraçoğlu'na teklif götürülmüş arkadaşlar. Dizinin ana kadrosuna 9-10 yeni oyuncu katılacakmış ve Afra Saraçoğlu'nun da bu dizide olması çok isteniyor. Olabilir mi sizce? Olabilir mi? Olsun mu? Afra Saraçoğlu Teşkilat dizisinde yakışır mı, yoksa sıfırdan yeni bir dizide mi olsun, ya da hiç olmasın mı ya? Ulusalda çalışmasın, yorulmasın. İşte bu dijital dizilerde iş yapsın Afra. Film olur, dizi olur. Sizce hangisi onun için hayırlısı olur? Olmasın diyor Fadime. Sema Dumantepe kabul etmez diyor. Nurhayat sevgiler. Güne bakan sıfırdan olsun diyor. Bak Vildan da olmaz diyor. Sevda Gün diyor ki olsun reytingli bir iş, ama reyting zaten Afra'dan önce de vardı teşkilatta. Sıfır olsun da kendisini o gelsin, o yükselsin, o yapsın. Gülseren Afra kabul etmez diyor. Hiç seyretmedim teşkilat dizisi. Evet olmasın zaten diyor. Lale. Yamilet el sallıyor.
Banu Kavaş, arkadaşlar beğeni yapalım. Evet, lütfen beğeni yapın ve abone olarak izlerseniz de mutlu olurum arkadaşlar. Abone olarak izlerseniz bende daha ne hikayeler var, ne anılar var. Anlatırım. Anlatırım. Ama bu sefer diyeceksiniz ki biz abone olduk, bizim günahımız ne? Yeni aboneler gelirse mi anlatacaksınız? Hayır ya. Bence kabul etmeyin, bence de etmesin diyor. Esma. Bence de etmesin diyor. Aynur, Aybüke oynatmıyor muydu? Peki arkadaşlar. Şimdi evet. Yani bence de ben kendi fikrimi söyleyeyim. Bu teşkilata girmesin Afra Saraçoğlu. Girmesin çünkü teşkilat zaten rüştünü ispat etmiş. Zaten 9 reyting alan bir dizi arkadaşlar. Bazen 10 reyting alan bir dizi. Afra gelecek de yani tamam dizi Afra ile elbette çok daha güzel olacak. Düşünsenize Afra ajanların başı bir kadın ajan. Afra'ya bağlı bir tim var filan yani. Afra Saraçoğlu, kadın ajan, uçan kaçan, hiçbir şey kurtulamıyor Afra'dan. Karate yapan filan bir kadın, silah çeken. Aynı zamanda aşk da yaşıyor dizide. Bak Mert'le ya Lale Hanım ya sevgiler ya özel abonem. Mert'le beraber girerse teşkilat olabilir diyor. Mert'le girerse diyor. 2 ajan. Mert mesela teşkilatın gizli teşkilatının Londra bürosunda Mert. Afra da İstanbul'da merkezde görevli ve Mert Afra'ya bağlı. Afra onun üstü. Mert'e emir veren. Aralarında böyle bir çekişme var. Emir verdiği için Mert'in de gücüne gidiyor ama gizliden gizliye de Afra'yı beğeniyor. Ama hiç birbirlerine aşklarını konuşmuyorlar. Söylemiyorlar beğendiklerini. Afra da Mert'i emirleriyle eziyor. Ama çok beğeniyor onu da. Erkek olarak da çok beğeniyor. He? Nasıl bir senaryo yazdım? Ve birbirlerine de böyle bir çekiyorlar birbirlerini de. Arzuluyorlar. Ama asla öpüşme falan yok. Yan yana geldiklerinde de iş konuşuyorlar hep. Profesyonellik. Mert de güzel olur değil mi arkadaşlar? Başkasıyla olmasın ya. Lale beğendi. Zıt düşecekler ama deli gibi aşk olacak sonrası diyor Güne Bakan. Teşkilatta Mert de olsa keşke ama olmaz ki. Yani teşkilat olması şart değil. Yeni bir dizi kurulsun onlar üzerine. Onlar için. Caner ne oldu? Caner engellersin canım sıkma canını. Keşke Burak Özçivit'le partner olsa. Elif Nurum çok güzel bence. Siz ona bir kenara yazın Bilal Bey. Peki canım benim. Afra hangi diziye giriyor Bilal Bey? Teşkilat istiyormuş arkadaşlar. Daha önce Aşk ve Taht dizisi de istedi Afra Saraçoğlu'nu. Afra Saraçoğlu görüştü ve kabul etmedi. Yani anlaşma olmadı. Akın Akınözü başrolde biliyorsunuz ATV için çekilecek. O da önemli bir dizi. Selçuklulara dönemini anlatan bir dizi. Aşk ve Taht. Afra Saraçoğlu görüşmeyi yaptı ama kabul etmedi. Şartları uyuşmadı. Caner sinirlenme. Peki dostlar. Şimdi bakayım. Evet. Evet. Elif Nursen Çetin. Güne Bakan olmasın diyor. Onunla olmasın diyor. Kim vardı teşkilatta erkek oyuncu arkadaşlar? Teşkilat dizisinde. Mert'le ulusal dizi yapmasınlar diyor Lale Hanım. Afra'da Mert'le. Ya ulusal diziler aşırı yorucu ya. Aşırı yorucu oyuncular için. Tolga Sarıtaş diyor Gülseren. Doğru. Tolga Sarıtaş vardı. Evet. Teşkilatta erkek oyuncu. Zeynep Azerbaycan'dan selamlıyor bizleri arkadaşlar. Aleykümselam. Caner haklısın Caner.
Murat Yıldırım daha önceki sezon vardı galiba, Elif Nur. Değil mi? Afra onunla daha önce oynamıştı diyor. Ulusal dizi yapmadan dinlensinler. Ulusal iş yapmak çok zor ya. Dijitalde de aynı parayı alırlar. Hatta daha iyi para alırlar dijitalde. Dijitalde şartlar çok daha iyi. En çok takipçisi olan Tolga Sarıtaş'mış gibi diyor Caner. Evet, ulusal dizi yapmadan dinlensinler. Sizi tanıyorum. Kadın dizisinden mükemmel bir oyuncusunuz. Zeynep, ben oyuncu değilim. Ben gazeteciyim. Ünlüler de sosyal medyada erkeklere Tolga Sarıtaş'mış. Peki Zeynep, peki dostlar. Zeynep, selamlar sana. Hepinize. Çocuklar, çok teşekkür ederim. 1 saat oldu. Yarın ne? Yarın günlerden pazar. Yarın Arzu Altıntaş'la birlikteyiz. Pazar günü diye sakın bizi izlememezlik yapmayın, olur mu? Ee, Arzu'yu ben de özledim. Siz de özlemişsinizdir. Arzu'nun güzel yorumlarını. Yarın Arzu'yla buluşacağız. Sizlerin huzurunda olacağız arkadaşlar. Caner'cim, çok teşekkür ederim canım. Aleykümselam. Zeynep, olur mu öyle şey? Rica ederim hayatım. Canını sıkma. Nuray'a teşekkür ederim. Nino Manvelovi. Peki Nino. Sevgiler Nino. İyi akşamlar Elif. Pera'yı bekliyoruz. Peki, o gemi yapım yeter artık. Çok beklettiğimizi diyor. Özel abonem Lale Arzu. Çok teşekkür ederim. Caner, sevgiler hayatım. Arkadaşlar, görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın, olur mu? Sevgiyle kalın.